magazin gündemiyle ilgili bütün konuları, ilginç konuları Arzu ile konuşacağız. Arzu hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Selamlar sana ve herkese. Herkese tekrar merhaba dostlar. Evet, YouTube size yayın başladı, bildirimini yolluyor ve sizler de geliyorsunuz. Yayını bildirim gelmeden bekleyen, burada karşılaştığımız arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bizi bekledikleri için işte geldik. Ne yazık ki sabah saatlerinde hepimizi üzen bir haberle uyandık. Bugün deprem haberi, Venezuela'da ve Japonya'da yaşanan depremler hepimizi üzdü. Konuşacağız. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili ilginç konular var konuşacağımız. Onları da değerlendireceğiz ve Burak Bulut'la fenomen eşi boşandığı Eda Sakız'la ilgili bir haberimiz var. Taşacak bu denizde ilgili sizin sevdiğiniz oyuncular İso ve Fadime karakterleriyle ilgili bir gelişme var. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Onur Dilber diziye dönebilecek mi? Taşacak bu deniz dizisine. O konuda merak edilen soruları cevaplandıracağız. Ve Zuhal Yorgancıoğlu'nu kaybettik maalesef. Türkiye'nin en önemli kadın modacılarındandı. Onu konuşacağız. Şarkıcı Nilüfer'in muhteşem bir konser serisi geliyor arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'le ilgili bugün o Sober dergisine çekilen fotoğrafları değerlendireceğiz bir kez daha. Afra Saraçoğlu ile ilgili iddialar var. Onları konuşacağız. Afra Saraçoğlu demişken Poyraz'la ilgili de bazı şeyler söyleniyor. Hepsini değerlendireceğiz. Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız. Zuhal Yorgancıoğlu'dan başlayalım mı? Zuhal Yorgancıoğlu Türkiye'nin en önemli kadın modacılarından biri. Amerika'da eğitim gördü. Yurt dışını ve Washington Post gazetesinde moda sayfası yönetti. Orada çizimlerini yayınladı. Bir fiil gazetede çalıştı. Yurt dışında çok önemli bir moda çevresi yaptı kendisine. Amerika'nın eski devlet başkanlarından Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan'ı devlet başkanı eşiyken giydirdi. Suikastle öldürülen Başkan Kennedy'nin eşi Jackie Onassis'i giydirdi. Linda Gray'i giydirdi. Lindsay Wagner'ı giydirdi. Dalida'yı, ünlü şarkıcı. Ajda Pekkan'ı, Emel Sayın'ı bizim ülkemize, Nükhet Duru'yu, Sibel Can'ı, Müzeyyen Senar'ı, Hülya Avşar'ı ve pek çok ünlü kadını giydirdi. Çok değerli bir isimdi. 100 yıl yaşadı. Dün vefat etti. Bugün şu saatlerde toprağa veriliyor. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. Çok değerli bir kadındı. Gençlere hep şans verirdi. Yanında hep kadınları çalıştırırdı atölyelerinde. Yetiştirirdi. Öğrencileri yetiştirirdi. İyi bir stilist olarak yetiştirirdi. Hiçbir zaman kumaş ithal etmedi. Yurt dışından kumaş getirmedi. Hep bizim kendi kumaşlarımızı, kendi dokumalarımızı, Bursa ipeği, Ödemiş, Tire, Gaziantep ve daha pek çok yöreden topladığı kumaşları hep stilize etti ve dünyanın ünlü kadınlarına o kumaşlardan diktiği elbiseleri giydirdi. Aynı zamanda çok iyi bir milliyetçiydi. Allah rahmet eylesin. Zuhal Yorgancıoğlu hakikaten çok değerli bir Türk kadınıydı. Atatürk'ün çizdiği, anlattığı Türk kadınıydı. Ve bunları 70-80 sene önce yaptı. Şimdi değil yani. Şimdi diyoruz ya Hande Erçel'ler, Serenay Sarıkayalar, onur duyuyoruz yurt dışında bizi temsil ediyorlar diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok iyi bir değerlerinden bir tanesiydi Zuhal Yorgancıoğlu. Yaklaşık 20-25 yaşında, 30 yaşında diye hesaplarsak o tarihlerde 70-80 sene önce bunu yaptı.
adımızı oralarda duyurdu. Washington Post'ta bir köşesi vardı. Yazıyordu. Düşünsenize yani şu anda bile Washington Post'ta yazabilen ülkeden bugün işte sanatçıların üstünde gördüğümüz kıyafetleri dikenler, çok burada meşhur olanlar hiçbirisi bunu yapamadı. Umarız daha nicelerine Allah mekanını cennet eylesin. Sabırlı ailesi, üzüntülü ailesine sabırlar dilerim. Evet, Zuhal Yorgancıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli bir moda insanımızı ve bir kültür elçisi, bir sanatçı kaybettik. Peki arkadaşlar, şimdi Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı bu Taşacak Bu Deniz dizisinde başarıyla oynayan sevilen karakterler. Hangi karakterler onlar? Fadime ile İso karakterleri ve Nisan ayında bir şeyde reklamda oynamışlardı. Bir Blue Jean reklamında oynamışlardı. Dizide bunlar sevgiliydi. Evlendiler dizide. Kendi aralarında gizlice evlendiler senaryo gereği. İso ve Fadime ve çok seviliyorlar, çok öne çıkıyorlar dizide. Tabii reklam verenler de onları değerlendirmek istiyor. O bir tekstil reklamıydı, Blue Jean reklamıydı Nisan ayında ekrana geldikleri. Şimdi de bir dondurma markası onlarla reklam çekiyor. Ve bu bir yaz aşkı konsepti. İki oyuncuyla çekilecek olan bu reklam. Ama sosyal medyada diyorlar ki bunu daha 17 fanları yapıyor. Ya gelmişler 30 yaşına, artık yaz aşkı mı yaşanır 30 yaşında? Niye daha genç oyuncularla çekilmiyor bu reklam diye, madem yaz aşkı şeyi var. Böyle bir itirazda bulundular ve buna karşı çıkanlar da oluyor. Ben 40 yaşındayım, aşk yaşayamayacak mıyım? Ben 50 yaşındayım, aşk her yaşta yaşanır filan diye. Ne diyorsun bu konuda Arzu? Çok saçma buluyorum bu tartışmayı, gördüm ben de. Yani 30, bir de dondurma yemeleri de hani sanki dondurmayı daha küçük yaştakiler yiyormuş gibi de bir ifade kullanmışlar. Aşkın da yaşı yoktur, dondurma yemenin de yaşı yoktur. Gayet de tatlı güzel olmuş. İşte her şeye bir linç, her şeye bir muhalefet olma tavrımız olduğu için artık bu bizim bir refleksimiz haline dönüştü. Ne yapılsa beğenmiyor, eleştiriliyor bir kesim tarafından. Öyle bir şey diye düşünüyorum. Çok saçma yani 30 yaşındaki çocuk da dondurma yer, 5 yaşındaki de yer, 7 yaşındaki de yer, 20 yaşındaki de aşık olur, 5 yaşındaki çocuk da hep öyle başlamıyor mu? Bir karşı komşuya bakışıyor, ediyor falan. Aşk değil ama sevgi duygusunu tadıyor. Ondan sonra aşkın yaşı yoktur. 20'de de aşık olup dondurma yiyebilirsin. 30'da da, 40'da da, 50'de de, 70'te de, 80'de de. O yüzden saçma bir tartışma olarak görüyorum. Evet, yani reklam filmi teklifi daha 17 dizisindeki oyunculara da gelir yani. Daha üçüncü haftası, dördüncü haftası o dizinin. Tamam, çok sevildiler, çok beğenildiler. Mutlaka onlar da şu anda piyasayı domine edeceklerdir yani. Onlara da reklam yağacaktır, hatta peş peşe de gelecektir. Gençlerin kullandığı ürünlerle ilgili özellikle. Ama fanlar yerinde duramıyor, çok heyecanlı. Daha da büyüsün istiyorlar. Destekledikleri oyuncular daha da şöhret olsun. Bir an önce şöhret olsun istiyorlar. Durun bakalım ya. Durun bakalım. Onların da para kazanacağı zaman gelecektir. Yeter ki böyle başarılı şekilde devam etsinler. Daha işin çok başında. Daha 17 dizisindeki Daha o 17'ye bayıldım ben bu arada. Çok güzel bir dizi. Ben de severek izliyorum. Pazar günü bizim ev ahalisi pazarı iple çekiyor. Maç seyretmiyorlar. O diziyi açıyorlar. Ben de seyrediyorum onlarla beraber. Yani başrol oyuncuları erkekler de kızlar da Çok hepsi iyi. başarılılar. Çok Hepsi başarılı. iyi. Onların rakipleri olarak çıkan diğer diziler de, diğer ikisini de çok beğendim. Özellikle Alperen Duymaz'ın oynadığı Doğanın Kanunu Hı hı. inanılmaz güzel bir dizi.
Ben onu seyredemedim daha. Çok güzel, lütfen izle. Doğanın Kanunu. Peki, izleyeceğim. İzleyeceğim. Bu sabah kötü bir haberle dünya çalkalandı. Özellikle Venezuela'daki deprem, peş peşe yaşanan 40 saniye arayla yaklaşık yaşanan iki büyük deprem çok büyük bir felakete yol açtı. Japonya'da da bir deprem oldu. 6.9 Evet. şiddetindeydi oradaki. Japonya'daki depremde 5-6 kişi yaralandı. Venezuela'da ise 10 binlerin hayatını kaybettiği söyleniyor. Gördün değil mi videoları? Ay gördüm, çok korkunç, çok acı. Allah yardımcıları olsun, çok berbat. Çok 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 çok. Venezuela güzel insanlar ülkesi. Özellikle kadınları güzellik yarışmalarında, dünya güzellik yarışmalarında bir zamanlar hep birinci olurlardı. Ben o yarışmalarda jüri üyeliği de yaptım. Yurt dışındaki Türk kızlarının katıldığı bazı yarışmalarda. Venezuelalı insanlar çok güzel bir ırk, çok güzel bir insanları da öyle. Zaten Latin insanları hep böyle şeydir, sıcaktır. Şimdi orada çok büyük bir dram yaşanıyor. Görüyoruz bizim Maraş'taki görüntülerin benzerleri. Binalar bir anda yerle bir oluyor. İçimiz acıyor tabii. Evet. Allah yardımcıları Burada da olsun. yine kanunlar yani, değil mi? Japonya'ya bakıyorsun, kimseye hiçbir şey olmuyor. 5-6 kişi yaralanıyor. Onlar da kesinlikle Japon değildir. Orada olup korkanlardır %100. Ama bir tarafa bakıyorsun, Venezuela, inşaatı berbat, inşaat kalitesi berbat, kötü inşaat yapılmış. Yani o kadar önemli ki kanunlar, düzgün Çok. beton, düzgün çimento, düzgün demir. İnanılmaz önemli. Yazık yani. Venezuela halkını çok seviyorum ben. Çok içten ve sıcaklar. Ama çok üzücü, çok üzücü yani. İyi bir inşaat kalitesi olsa asla ve kata böyle olmazdı. Muhtemelen müteahhitleri, oradaki iş yapanlar çalıyordur, ediyordur. Yani kağıt gibi yıkıldı ülke ya. Yazıklar olsun gerçekten. Çok asabım bozuldu. Benim de travmalarım tetiklendi sabah izlerken. Yani o kadar önemli ki, yani insanın canından önemli hiçbir şey yok. 2 kuruş demirden çalacaklar, 2 kuruş betondan çalacaklar diye gerçekten lanet olsun ya. Yani keşke yapanları bulsa, değil mi? Bu çalanları bulsa. Onlar o binaların altında kalsalar. Yazıklar olsun. Çok üzücü yani. Hakikaten Venezuela halkı için çok üzgünüm. Çok çok geçmişler olsun. Maalesef, maalesef. Evet, yani deprem bölgelerinde, deprem ülkelerinde inşaatlara çok dikkat etmek gerekiyor ve betondan uzak durmak, beton kullanmamak gerekiyor. Betonu kullanıyorsan da onu esnetecek düzeni, teknolojiyi kullanman gerekiyor. O sütunlar arasında o amortisör vazifesini gören o teknolojiyi kullanman gerekiyor. Ama maalesef bunu yapmıyorlar. Bundan kaçınıyorlar maliyetinden dolayı. Ve öyle olunca da o sütunlar depremde taşıyamıyor binayı ve büyük felaketlere sebep oluyor. E, Mesela Maraş'ta meydana gelen çok büyük depremde o teknolojinin kullanıldığı orada yapılan yeni cami yıkılmadı. O amortisör sistemi caminin yıkılmasını önledi. Emdi sarsıntıyla beraber o sistem de sallandı. Karşılık verdi ve binanın yıkılmasını Evet, önledi. bu yani ne olacak? Bir inşaatta yanlış hatırlamıyorsam o zaman izlemiştim. Sanırım 2-3 milyon fark ediyormuş inşaatın değerinde. Yapın kardeşim bunu. 3 milyon nedir yani? 3 milyon az kazanın, değil mi? Daireyi atıyorum 5 milyona satıyorsan 5 milyon 100 bin liraya sat. Bunu yap. İnsanlar da sana hayatları boyunca dua etsinler, şükretsinler yani. Ya çok üzücü ya. Çok insanları artık biz baktıkça travma geçiriyoruz yani. Çok üzücü. Ne diyeceğimi de artık bilmiyorum. Yani aslında çok kötü şeyler söylemek istiyorum da tutuyorum kendimi. Ya maalesef Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah yardımcıları olsun. Burak Bulut, şarkıcı Burak Bulut ve fenomen Eda Sakız geçenlerde boşanmışlardı ve Onlar da benim komşularım burada. Şu üst tarafta oturuyorlar. öyle mi? Oturuyorlardı.
Yani Burak Bulut ayrıldı herhalde evden, değil mi? Şimdi Eda oturuyor galiba. Evet. Eda oturuyor. Evet. Eda Sakız, fenomen Eda Sakız, Burak Bulut'un eşi. Evlilikleri de çok kısa sürdü. 9 ay sürdü. Oysa geçen sene Ağustos ayında düğünleri ne kadar muhteşemdi. Evlenirken ne kadar güzel mutluluk tablosu çiziyorlardı. Yürütemediler. Fikir ayrılığı dediler. Görüş ayrılığı dediler boşanırken. Aldatma yok dediler. Ve Eda Sakız bir paylaşım yaptı. Mutluluklar diliyorum dedi boşandığı eşine. Burak Bulut da buna verdiği cevapta hepimizi şaşırttı. Benim gibi yanmadın, yansaydın bana mutluluk dilemezdin diye cevap verdi. Ne diyorsun Burak Bulut'un bu cevabına? Erkekler kapatılsın diyorum. Ben hep kadının tarafındayım. Yani onların nezdinde değil ama genel olarak ilişkiler için şunu söyleyebilirim. Karşı tarafla ilgili, kadınla ilgili kadını üzmüştür. Kadın da burasına gelmiştir, gitmiştir. Ondan sonra da benim kadar canın yanmadı demiştir. Ya da tam tersidir. İkinci şık. Bazen de kadınlar çok şımarık olabiliyorlar düzgün adamları bulduklarında. İşte o adamı birazcık canından bezdirebiliyorlar. Ama burada hangisi haklı bilmiyorum. Yukarıda görüyordum kafeye çıktığımda. Çok bıcır bıcırlardı, çok mutlu görünüyorlardı. Şaşırdım açıkçası. Evet, yani özellikle evliliklerin ilk 6 ayında o dediğin görüntüyü veriyorlardı. Ben de onları yakından tanıyan bir arkadaşımdan duymuştum. Çok mutlu görünüyorlardı çevrelerine. Röportajlarında da yani Eda özellikle röportaj veriyordu. Öve öve bitiremiyordu kocasını ve evliliğini. Fakat sonra ne olduysa birbirlerini herhalde itelemeye, ötelemeye, birbirlerine yaptıkları batmaya başladı. Ve kısa sürede hızla tükettiler birbirlerini. Burada benim anlayamadığım, madem bu kadar seviyordun kadını, 9 ayda niye evliliğin bitmesine izin verdin? Yani sen alttan al, özür dile, kavga ediyorsunuz, tartışıyorsunuz, belli ki bir gurur yapıp çekiliyorsunuz kendi kabuklarınıza, konuşmuyorsunuz. Günlerce konuşmazsanız da, konuşurken de yine kavga ederseniz de olacağı bu. Kurtarsaydın evliliğini, bunu neden yapmadı onu Evet, anlamıyorum. Kadın evet gittikten, yani. Oraya yazacağına. değil mi? Yani kadın gittikten sonra ağlayacağına, oraya yazacağına bugün. Evet, Peki Arzucuğum, e, ya bu manzaraya bakmaya doyamıyorum ya. çok güzel. Konuşurken Canım gözüm, Gündoğan. konuşurken gözüm o tarafa kayıyor. Evet, Seni de kınıyoruz ayrıca. beni de kınıyorsun. Beni kınama. Beni kınama. E, Tatilciler de kapatılsın. Yok, benim öyle bir tatilde aşırı bir şey yaptığım yok. Benim tatilim bu, biliyor musun? Ben burada bu Evet masada ya. ya da aşağıda bahçede böyle yaşayan bir insanım. Doğanın içinde. Bu bana en büyük tatil, en büyük huzur. Gidip beachlerde filan, deniz kenarında şezlonglarda yatıp güneşlenmek, denizden çıkmamak filan, asla öyle bir adam olamadım. Ee, Evet, ben Denize geldiğimde de öyleydi. Hani orada öyle, evet, buluşuyorduk. Şebnem giriyordu denize, sen girmiyordun belki bir kere falan. Yine iş, haber. Enteresan evet. vallahi. Ben çiçeklerle konuşuyorum. Özellikle begonvillerle. Limon ağacı var arkada. Limon ağacımla konuşuyorum. İşte gül var. Hadi diyorum, gül yedi veren de o. Ben gelmeden evvel açmış, dökülmüş. Hadi aç artık lütfen. Bir daha aç diyorum. Kışın da açıyor. Çok tatlı bir şey. Yani benim en büyük keyfim böyle denizi seyretmek. Çalışırken böyle huzur buluyorum. Bir de şu söze çok inanıyorum ve çok kaygılanıyorum, çok üzülüyorum da, duygulanıyorum da. Daha kaç yaz var yaşayacağımız der bazıları. Geçenlerde birisi dedi bunu bana, yine 80'li yaşlarda bir abim dedi filan. Kendim için de düşünüyorum bunu, biliyor musun? Çünkü hiçbir şekilde bunun bir pazarlığı falan yok ki Yok. yukarıdakiyle.
pat diye aniden gidiveriyorsun ya. Bunu da kabullenmek ve bunu da yaşarken idrak ediyor olmak lazım. Çok önemli. Tabii ki takıntılı olmadan, manyaklaşmadan. O yüzden doyasıya seyretmeyi seviyorum. İçselleştirmeyi seviyorum. Bazen 2 mısra yazıyorum filan. Bir müzik açıyorum. Çok iyi geliyor bana. Bak nereden nereye. Peki şimdi Mert Ramazan Demir'in dün biraz konuştuk biz Onur Akay'la Sober dergisindeki fotoğraflarını. Seninle de konuşmak istiyorum. Onu konuşacağız. Halil Ergün'ün, ben çok severim Halil abiyi. Ben de çok seviyorum. Oyuncu Halil Ergün'ün bir söylemi var. Bir röportajında bazı isimler yanlarına gelip resim isteyen hayranlarını kovar diyor. Evet, bunları biliyoruz. Sinema ve dizi iş yapınca onlar var. Yani hayranlar değerli demek istiyor. Ama yanına gelince yoklar. Yanına gelince tanımıyorsun, rahatsız oluyorsun. Yok ya, ben hep sokağın adamı oldum. Ne diyorsun Halil Ergün'ün Katılıyorum bu ben. Daha söylemine? önce galiba senin yayınında anlatmıştım. Ben de Türkiye'nin en büyük starlarıyla çalıştım. Onlardan bir tanesiyle yaşadığım bir olayı sanırım anlatmıştım. En büyük ses Anlat ama yine. herkesin bayıldığı, ay bu kadın dedim keşke söylemeseydim. Ne kadar alçak gönüllü, öyle böyle dedikleri bir star işte kameralar kapandığında bir yerde bir çay hizmetlerinde görevli birisi yanına gelip resim çektirmek istemişti ve git şimdi git işim var falan. Ben tabii alışkınım böyle şeylere ama üzülüyorum yani. Hani bir şekilde o gelen kişinin de sorununu çözmeye çalışıyordum. Diğer çalıştıklarımda da bu hep böyleydi. Kameraların önü çok farklı, arkası çok farklı ama bir tarafta da bu kabalığı haklı bulmayarak insanlar da çok selebritiler, ünlüler, şöhretler çok bunalıyor. Ama bunun karşılığı insanları ötelemek, resim istendiğinde terslemek vesaire vesaire değil. Sen şöhretsen, şöhretin de bir bedeli var. Bunu ödeyeceksin. Ben mesela bir gün Ataşehir'de çok meşhur bir restoranda rahmetli Volkan Konak geldi. Çok severim Volkan abiyi. Öyle böyle değil. Oturuyoruz. Biz başka bir masadayız. Selamlaştık falan filan. Öpüştük. Hatta biz çekindik yani. Hani Volkan abi belli böyle çok açtı. Yemek söyledi. İnanır mısın bak o yemek burnundan geldi Volkan Konak'ın. Ama hiçbir bunu hareketiyle belli etmedi. Adam bir lokma bir şey yiyor, biri geliyor resim çekiyor. Bir lokma bir şey yiyor, biri geliyor. Ya inanır mısın restoranda hani gitmeyen belki 2 masa vardır. Kocaman bir restoran. Ve o kadar bunu alçak gönüllülükle karşıladı. Kardeşim mesela ben bile acıkınca çok fena olurum. Hani çok acıktım. Bir de izin verin falan bir suratı düşer. Hiç böyle bir şey olmadı. Zaten çok severim. Hep de bilirim sanat hayatında da nasıldır hayranlarıyla falan. Bir kere daha takdir ettim. Çünkü o gündeki Arzu dedi inanılmaz açım dedi. Söyledi birkaç çeşit yemek. Ya sana yemin ediyorum bak çatalı ağzına götürüyor biri geliyor burada yemek resim çektiriyor. Hani böyle olması lazım. Evet çok büyük bir şöhrette hala da çok büyük bir şöhret mekanı cennet olsun. Rahmet istedi Amin. canım Volkan Konak. Şöhretin bedeli bu. Yani siz bu kadar büyük paralarla, bu kadar şahane hayatlar, bu kadar büyük sevgilerle, bu kadar böyle işte biz onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Bu gururları yaşıyorsanız resimde çektireceksiniz ya çektireceksiniz. 2 kere 2 4 ama aynı Halil Ergün'ün dediği gibi kamera olmadığı noktada maalesef bunlar yaşanıyor ve çok üzücü. Şöhreti hazmedenler, bu halkın ekmeğiyle yukarıya çıkanlar, halkı unutmayanlar, bu halkın ekmeğiyle yukarıya çıkıp halkı unutanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Çok doğru söyledin, çok güzel söyledin. Volkan Konak hakikaten çok değerli bir insandı. Yani sanatçı olmanın ötesinde, yorumcu olmanın ötesinde Atatürk sevgisi, milliyetçilik, vatan sevgisi, Ya bunların ötesinde insan olarak da çok kıymetli bir insandı ama maalesef kendisine haksızlık yaptığını vefat ettiğinde anladık. Vefat ediş şeklinden de anladık.
Yani çok daha özenli olmalıydı sağlık konusunda. Çok daha üzerinde durmalıydı. Ama o böyle E, mutluydu ya. Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl istediyse öyle yaşadı. Çünkü yaşam takdiri ilahi yazılmış bir saat var. Ne bir öne alabiliyorsun ne bir geriye. Volkan Konak çok iyi bir adamdı. İstediği gibi çok. şahane bir hayat yaşadı. Yaşam şekliyle ilgili, yani şu bakımdan söylüyorum. Alkol ve sigara, alkol ve sigara maalesef çok zararlı, insan vücuduna çok aykırı bir şey. Yani insan vücudunu oluşturan kan, organlar, işte kaslar, bunlarla mücadele eden yapılar. Bunlar kimyasal zehir, bunlar, anlatabiliyor muyum? Burası Volkan Konak'tan konu açıldığı için konuşuyoruz ama Tarık Akan da o yüzden erken vefat etti. Pek çok isim sayabiliriz üst üste. Yani ne bileyim ben, tamam, senin söylediğine katılıyorum bir yerde. Evet, dilediği gibi yaşadı ama kaderini bile kendin olumlu anlamda değiştirebiliyorsun. Yani ben sana tamam bir ömür biçtim ama sen onu çok daha iyi yaşamalısın. Sana verilen vücuda çok iyi bakmalısın. Yani Kur'an'da da buna benzer ayetler var. E, Onu en iyi şekilde, o emaneti en iyi şekilde korumalıyız. Yanlış anlaşılmasın, kınamıyorum asla. Asla. Hepimiz insanız ve kimin ne olacağı hiçbir şekilde benim de senin de belli değil. Ama düşüncem böyle ya. Alkolden uzak durmak. O keyif veren maddelerden, işte sigaradan uzak durmak. Ne bileyim. Geçen gün bir yerde oturuyorum Arzu. Adamın biri çıkardı, pro yaktı ya. Ay hiç Pro yaktı ya. sevmiyorum. Yani evet, beş masalı bir yer. Üstü yarı kapalı, yarı açık. Yani yakma be adam ya. Saygın olsun insanlara ya. Pro yaktı. Kalktım gittim oradan. Yani buna niye izin veriyorsunuz dedim yüksek sesle garsona. Garson da böyle yaptı. O adam da hiçbir şey demedi. Dese tartışacağım. O kadar sinirlendim. Yani ne bileyim ben. Şimdi o adam büyük keyif aldı pro yaktığı için. Ama hem kendini zehirliyor hem çevresini zehirliyor. Neyse ya, bu konular bitmez. Allah rahmet eylesin. Bak Caner diyor ki Niye? Caner'in eski kız arkadaşı Volkan Konak'ın verdiği bursla okumuş. Volkan Konak Ah birçok canım, genç kıza burs veriyordu. Onu söylemiş. canım benim. Canım benim. Çok vicdanlı bir insandı. Çok değerli bir insandı. Eşinin paylaşımlarını görüyorum zaman zaman. İçim acıyor tabii. Evladının Benim de. paylaşımlarını görüyorum. Benim de. Onlara ne güzel bir hayat verdi, ne güzel bir yaşam kurdu. Eşiyle, çocuklarıyla ne kadar mutluydu. Bilmezler izleyiciler. Volkan Konak uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Amerika'dan İstanbul'a, işte Kıbrıs'a iş oldukça geliyordu ve tekrar geri dönüyordu. Çok istediği, özlemini çektiği, arzu ettiği bir hayatı kendisi ve ailesi için kurmuştu. Ve tam rahat edeceğim dediği zaman da işte bir insan için genç sayılabilecek bir yaşta, yani ölüm için erken bir yaş. Çok. İnsanlar bugün 100 yaşına kadar yaşayabiliyor. İşte Zuhal Yorgancıoğlu 100 yaşında vefat etti. Dün Kadir İnanır'ın ablası 95 yaşında vefat etti. E, Her neyse ya. Allah rahmet eylesin. Rahmet istedi. Mekanı cennet Allah rahmet olsun. eylesin. Allah o güzel eşi Selma Konak'a sabırlar versin ve dayanma gücü versin. O da Amin. çok tatlı bir kadın. Amin. Çok 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 değerli bir eş o da. Allah rahmet eylesin. Sabır versin. Nilüfer'i ben çok beğenirim. Zaman zaman Nilüfer'le biz geçimsizlik de yaşarız, tartışırız. O bana çok kızar. Yıllardır bu böyle. Ben biraz e, dik başlı bir gazeteciyim. Bildiğimi pat 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 söylerim. Ekranda da söylerim. O yüzden Nilüfer'le bazen ters düştük. Ama ben Nilüfer'i bir sanatçı olarak, bir müzik insanı, müzik kadını olarak çok değerli bulurum. Şarkılarını saatlerce dinlemekten keyif alırım. Gerçekten bu doğru. Ve
72 senesinde çıktı zannedersem piyasaya, müzik piyasasına. Bugün aynı değeri taşıyor Nilüfer. Şimdi 60 kişilik orkestrayla konserler yapacak. Maalesef İstanbul'da değilim. 21 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine gidemeyeceğim. Ancak biletler satışa çıktı. 15 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. 5 Kasım'da Ankara'da ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nde konser verecek Nilüfer. Ve repertuarında sürpriz şarkılar da olacağı bana gelen notta yazıyor. 60 kişilik orkestra ne demek? Kendi orkestrası da o senfoni orkestrasıyla beraber çalacak. Sen beğenir misin Nilüfer'i? Çok severim, bayılırım. Bayılırım. Kim sevmez ki? Gerçi onu da sevmeyen vardır. Yani garip bir toplum olduk artık. Nilüfer'e de eleştiri yapan vardır da çok severim ben sesini falan. Bir de 60 kişilik orkestra, şimdi benim de orkestrada çok arkadaşlarım olduğu için maestro yönetenler falan, orkestra rakamları çok arttı kalemsel olarak. 60 kişinin hesabını yapamadım şu an. İnanılmaz bir Ya rakam tutuyor. Yani 300-400 bin liranın üstünde bir rakam tutuyor. değil mi? Yani böyle bir konseri gerçekleştirmek de kolay değil. Senfonik Geceler adını vermiş bu konserler dizisine ve sürpriz bir repertuar hazırlanıyormuş bunun için. Uzun yıllardır seslendirmediği sevilen şarkıların da yeniden dinleyicilerle buluşturacağı müjdesini veriyor. 2019 yılında ilk senfonik orkestrayla pop müziği birleştirmişti Nilüfer. Şimdi orkestrayı daha da genişleterek bu konserleri gerçekleştirecek. Nilüfer benzersiz bir ses. Değil mi? Yani ses tonu olarak, tınısı olarak benzeri yok Nilüfer'in sesinin. Ve hem romantik şarkılara çok iyi gidiyor hem hızlı şarkılara çok iyi gidiyor. Ben özellikle seni bilmiyorum ama aşk şarkılarında, slow şarkılarında hiç unutmuyorum. Bundan 20 sene evvel St. Petersburg'a gitmiştim. Bayılmıştım. Herkese tavsiye ediyorum. Görün mutlaka. Rusya'nın kuzeyinde Baltık Denizi kıyısındaki o muhteşem şehir. Ve bütün şehri 2 gün boyunca kulağımda Nilüfer'in yeni çıkan bir şarkısı, albümün çok sevdiğim bir şarkısı. Onu dinleyerek kulaklığımda gezmiştim. Öyle büyük bir keyif vermişti ki Nilüfer bana. Nilüfer'in sesiyle St. Petersburg'u gezmek. Ben hiç kulaklıkla Hangi gezemem, biliyor musun? Hemen düşerim. Vallahi hiç yapamıyorum. Ben mesela yürürken falan kulaklık müzik dinleyemiyorum yani. Neden? Neden kulaklıkta kulağının ses öyle gelirse kulaklıktan denge problemi mi oluyor? Evet, kafam karışıyor, düşüyorum yani. Öyle bir özrüm var. Enteresan. Enteresan. Yani Nilüfer Kayağan şarkılarıyla tabii daha çok tanınıyor, seviliyor ama Kayağan'ın besteleri dışında Nilüfer'in bize keyif veren başka çok güzel söylediği şarkılar da var tabii. Bunun da altını çizmek lazım. O şarkıyı bakayım bulabilecek miyim? Hemen şöyle bir bakıyorum. Yok. Hangisi olduğunu söylemek isterim ama şuna bir bakayım. Değil. Her şarkısı çok güzel. Değil mi? Her şarkısı çok Çok güzel. kadife bir ses Nilüfer. İnanılmaz yani, Nilüfer'in sesine benzeyen kimse gelmedi mesela. Birçok sanatçıya benzeyen geldi ama Nilüfer'e benzeyen gelmedi. Varsa yazsın izleyicilerin aklına gelen. İşte bu yani buydu benim de söylemek istediğim bu kadife ses. Evet, kadife ses. Hakikaten kadife ses. Ay, çok uzaklarda. Çok uzaklarda. O Çok şarkının ismi severim. çok uzak. Çok Evet, severim. söz Sevdiğim Kaya. şimdi çok uzaklarda. Caddelerde rüzgar. Yine aşk var, Evet, sevdiğim çok uzaklarda. Sen de hep şaibeli evet. şarkıları beğeniyorsun ama bilmiyorum. Yıl kaçtı?
Yıl 1997. Albümün adı Nilüfer'le. Şebnem. Nilüfer'le. Ha yok canım. Şebnem o zaman ınga bebek. Şebnem o zaman 3 yaşında. Gerçekten. Şebnem'le aramızda 15 yaş var. 15 yaş büyüğüm Şebnem'den. Evet. Aa. Ben Yo şok. pardon değil canım değil. Değil 74 doğumlu Şebnem değil. Bu ben 94 yılına gitti aklım. 74 doğumlu yani 84 94 23 yaşında 15, Şebnem. 16 mı? 13 mü öyle bir şey? Küçük evet. Ama Evet şahideli 23 yaşında yani. oldu. Mesela öyle insan içinde yara olan şarkıları sever. Yani onu tutan şarkıyı sever daha doğrusu. Yani ve orada St. Petersburg Üniversitesi'nde okuyan bir Türk genci rehberlik yapmıştı bana, gezdirmişti bana ve kameramanıma St. Petersburg'u. Nilüfer'i çok severmiş. Bana hiç söylemedi bunu. Onu yani Petersburg'da gezerken hiç söylemedi. Nilüfer dinlediğimi biliyor kulaklığımda ve havalimanında bizi yolcu ederken bu genç kaseti ona hediye ettim. Bir Türk orada yeni bir albümü dinlesin, mutlu ol. Öyle bir sevindi ki çocuk. Ben dedi çok severdim Nilüfer'i dedi. Çok severim dedi. Bu bana büyük sürpriz oldu. Olur mu öyle şey dedim ya. Senin olsun dedim. Çok sevinmişti. Böyle de anılar. Peki Bu arada Caner şimdi söylemiş. Ben söyleyeyim de diyor ki Bilal abi görmüyor diyor. Söyler misin diyor. 90'lar yayını yapalım, eskileri analım, magazin sanat demiş. Tatlış. Bir fikir. Caner 90'ları yaparsak nasıl yapacağız 90'lar? Müthiş bir tempoydu o, müthiş. Magazin olduğu zamandı. Aklımda bulunsun. Peki ve Mert Ramazan Demir'le ilgili konuyu konuşalım mı? Şimdi Mert Ramazan Demir'in Sober isimli entelektüel bir dergide Mert Ramazan Demir Sober ile bambaşka bir anlatı sunuyor. Başlığıyla çekilen iki fotoğrafı yayınlandı. Bir sandalyenin üzerinde fotoğraflardan birinde Mert şöyle benim bir anlam yükleyemediğim görüldü mü Görüldü evet. Arzu? Görüldü. Bir de evet. Bir Bir de de atletli bir fotoğrafı başka var. bir de bir atletli fotoğrafı var. Yani görmeyenler için göstermek isterim tekrar. Atlette işte kirli beyaz renk bir atlet. Kirli beyaz renk bir atlet. Şöyle fotoğraf. Yani Kemik rengi. Mert kemik rengi. Siz erkekler. Kirli beyaz ne ya? Sararmış beyaz atlet. Kirli beyaz. Şimdi yani bu dergi yılda 2 kere çıkıyor. Dergiden ziyade bir sanat kitabı gibi 680 sayfa moda ve fotoğraf çekimleri ön planda, sanat yönü güçlü, çağdaş sanat, tasarım ve fotoğrafçılık üzerine incelemeler, röportajlar, insan ilişkileri, şehir yaşantısı, bilim üzerine makaleler. Okur kitlesi modern kentliler, kreatif sektör profesyonelleri, işte reklamcılar, sanat yönetmenleri, mimarlar, stilistler, entel dantel takımı diyoruz biz onlara halk olarak. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sen bu fotoğrafları nasıl buldun? Çok beğendim. Çok kızacaksın şimdi. Bayıldım. Sen beğenmedin değil mi? Ya ben neden beğenmediğimi söyleyeceğim. Şimdi burada dergide yazılanları şöyle Mert Ramazan Demir'in röportajı değil bu. Bu iki fotoğrafla ilgili yazılanlar. Günümüzde birçok moda çekimi dikkat çekmek için cesur seçimlere, parlak renklere ve kalabalık setlere yönelirken Mert Ramazan Demir'in Sober için kamera karşısına geçtiği bu yeni çekim tamamen farklı bir dil konuşuyor.
Bu çekim sessizliğin gücünü ve sadeliğin etkileyiciliğini hatırlatıyor. Ya benim anlamadığım, bu çocuklar, bu işleri yapan bu arkadaşlar, hani Amerika'da, Paris'te, Fransa'da, İsviçre'de falan okuyan bu gençler kafalarında canlandırdıklarını, soyut şeyleri somut zannediyorlar galiba ya. Bizim de onların kendi kafalarının içinde yüzdüğümüzü ve konuşacakları kelimeleri, cümleleri, kuracakları cümleleri fark edeceğimizi, algılayacağımızı zannediyorlar galiba. Niye bunları söylüyorum? Karelerin Dili ara başlık. İlk kapak fotoğrafı alışılmadık kompozisyonuyla hemen dikkat çekiyor. Mert'in bir sandalyenin üzerinde durması çekime güçlü ve sıra dışı bir atmosfer katıyor. Beğendin. Söylesene, sandalyenin üzerinde durduğu bu fotoğrafın çekim gücü ne? Sıra dışı atmosfer ne kattı? Çünkü sandalyenin üstünde öyle durulmaz. Sıra dışı atmosfer dediği o, sandalyeye oturursun. Üstüne çıkarttığında senin sıra dışı atmosfer oluyor. Yani beklenilmeyeni gösteriyor. Ben de beklenilmeyeni gördüğüm için mutlu oldum. Atıyorum bir sandalyede olsaydı, kolunu atsaydı falan, o benim için beklenilen bir pozdu. İşte 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2018'ler, hatta daha yakınlarına geldiğimizde klasikleşmiş pozdu benim için. Sandalyenin üstüne çıkartması benim dikkatimi oraya odaklamamı sağladı. Tatlı da bir poz olmuş. Karesi, ışığı, tarzı, stili. Ben beğendim. Ama sıra dışı olarak bu poz ne anlatıyor? Yani insanların normalde yapmadığı bir şey. Sandalyenin üzerine çıkmak ve üzerinde palto var. Yani Öfkeyi anlatıyor olabilir. Hani niye sandalyenin üstüne çıkarız? Öfkelendiğimizde çıkarız. Derler ya, masaya çık tepin istersen. Ya da bir şeyi görmek için çıkabiliriz sandalyenin üstüne. Ya da bir şey anlatmak için çok böyle öfkeli, sevinçli, mutlu olduğumuz vakitlerde hani böyle bir kendini göstermek, o neşeyi yaymak istersin. Bence alt bilinçteki göstermek istediği buydu. O yüzden sandalyenin üstüne çıkarttı diye yorumladım ben. Beni rahatsız etmedi, bayıldım. Yani bu söylediğini keşke orada yazsalardı. Ne anlatmak istediklerini, bununla bize neyi düşündürtmek istediklerini somut olarak yazsalardı. Toprak tonlardaki palto ve kazak beyaz fonla güzel bir uyum yakalıyor. Köşedeki vantilatör, bak, köşedeki vantilatör ise kareye hafif bir endüstriyel dokunuş ekleyerek mükemmel bir denge sağlıyor. Bize her şeyi onlar anlatıyor, onlar öğretiyor. Köşedeki vantilatöre dikkatimizi çekiyorlar. Vantilatörün ucu gözüküyor, şu kadar bir ucu gözüküyor. Endüstriyel dokunuş ekliyormuş kareye. Mükemmel bir denge sağlıyormuş. Mantık bulamadım ben bunda. İkinci fotoğrafta ise o kirli atlet rengi fotoğrafında ise kamera bu kez çok daha yakın. Mert'in yüz ifadesi, bakışı ve doğal duruşu ön planda. Evet, bu biraz daha çok fotoğrafa benziyor. Bir insan fotoğrafına, mantıklı bir çekime biraz daha benziyor. Bu karede herhangi bir konsept objesi ya da abartılı bir styling yerine sadelik ve doğallık öne çıkıyor. Bu çekimlerde göze çarpan en önemli detay, abartıdan uzak, yalın ve gerçek bir anlatım tercih edilmiş olması. Şimdi ben şuraya gelmek istiyorum. Bir dakika. Sober için çekilen bu fotoğraflar Mert Ramazan Demir'in olgunlaşan duruşunu ve sanatsal tarafını yansıtan güçlü bir iş olmuş diye yorumlarını da kendileri yapıyorlar. Bize bırakmıyorlar. Kendilerini alkışlıyorlar. Gösterişten ziyade his, atmosfer ve karakter ön planda. Bu da çekimi akılda kalıcı kılıyor. Şimdi elbette ki sanatın bize kattıkları çok önemli. Ben en çok Picasso tabloları seyretmeyi severim. Milyonlarca insanın yorumlarken çeşitli şekillerde yorumladığı, yani bazı insanların saçma bulduğu ama bana çok şey kattığına inandığım ve beni çeşitli şekillerde düşünmeye zorlayan o tabloları seyretmeye inanırım. Burada yanlış şu bence. Mert Ramazan Demir somut bir iş yapıyor. Yaptığı sanatın soyut tarafı değil. Yani bir heykel sanatçısı, bir seramik sanatçısı olsa Mert Ramazan Demir'le biraz daha böyle çalışın. Fakat o sinema yapıyor, dizi yapıyor. Yani fiziğiyle, vücuduyla, oyunculuğuyla karşımızda. Mert Ramazan Demir'i böyle bir sanatın içinde bize anlatmanız
garip geliyor. Ben hiç Kadir İnanır'da böyle çalışmalar hiç hatırlamıyorum. Yani Tarık Akan'da ya da bir başka işte daha Çağatay Ulusoy'da, Kıvanç Tatlıtuğ'da da pek, Kenan İmirzalıoğlu'da da pek hatırlamıyorum. Deneme olarak kalsın, yapılsın tamam. Ama yani soyut söylemler dizi izleyicisine, sinema izleyicisine hiçbir şey vermez. Çünkü popüler kültürden çok uzak. Şunu kabul etmek lazım. Popüler kültürden rahatsız mı oluyor Mert Ramazan Demir? Mert Ramazan Demir'in popüler kültür öğesi olduğunu e, global e, hayranları da biliyor, seviyor. Türkiye'deki hayranları da biliyor, seviyor. Pop ürünü Mert Ramazan Demir 2 kere 2 4. Popüler bir oyuncu, sanatçı. Mert Ramazan Demir'in yaptığı iş bu. Yani soyut bir anlatımla Mert Ramazan Demir soyut anlatımın içine kattığın zaman onun hayranlarına bir şey veremezsin. Benim söylemek istediğim bu, Arzu. O yüzden yanlış seçim olmuş. Etrafındaki insanların söylemleri, onu yönlendirmeleri bu yönde olabilir. Menajerinin filan. Ee, bilmiyorum ben, Ben de çok vakit doğru kaybı. çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin saydığın Kıvanç Tatlıtuğ vesaire onlar çok artık yaşsal olarak yukarıda kaldılar. Dünyada hep böyle akımlar var. Yeni stil. Hani beğenirsin beğenmezsin. Yeni resimler, yeni fotoğraflar hep bu tarafa doğru gidiyor. O yüzden hani galiba 90 doğumlu falan olması gerekiyor. Şimdi 90 doğumlu birini sandalyeye çıkartabilirsin ama bir Kadir İnanır'ı çıkartamazsın. Bir Kıvanç Tatlıtuğ'u çıkartamazsın. Bir Burak Özçivit'i çıkartamazsın. Sakil durur. Dolayısıyla Burak Özçivit çok daha yeni nesil, çok daha bu akımlara yakın, değişen bu yapay zeka, trendler, işte bütün insanların algısı, her şey çok değişti. Ona uygun doğru hareket yaptığını düşünüyorum. Evet, hani beğenilir, beğenilmez ama beni yakaladı. Ben her zaman trendleri takip eden, yeni akımlara bakan, onları inceleyen, bazen de çok aykırı bulan, hani ruhuna onları kabul etmeyen bir insanım. Ama beğendim yani. Mesela biraz önce Picasso dedin. Mesela Picasso sana mutluluk veriyormuş tabloları. Bana vermiyor mesela Picasso. Ben baktığımda çok böyle büyük karamsarlıklara, kaoslara götürüyor beni Picasso. Bütün tablolarında. Sanatta birazcık böyledir ya, hani sana iyi gelen bana iyi gelmeyebilir. Bana iyi gelen sana çok aykırı gelebilir. O yüzden ben beğendim. Normalde de o atleti falan da hiç sevmem, bir erkekte atlet. Ama çok tatlı durmuş. Sandalyenin üstünde durması da çok benim algım olarak çok beni düşündürdü. O yüzden hoşuma gitti ama tabii ki herkes aynı düşünecek diye bir şey yok. Hani sen işin o tarafında, birçok kişi de senin gibi düşünüyor bu arada. Biz çok azınlığız bu tarafta. Ama bizi Estağfurullah. yakaladı ve gördü yani. Biz de mutlu olduk görmekten. Dün söylemiştim Onur Akay'la konuşurken, sandalyenin üzerinde onu görmek bana, Allah rahmet eylesin, Dev Genç üyelerinin 1980'deki idamlarını hatırlattı. Tövbe ya Rabbim, ay E, sinirim idam bozuldu. sehpasını hatırlattı. Tabii tabii öyleydi yani. İdamlarda sandalye çekilirdi altından. Boynundaki Ay. irmik. Ne yazık ki. Bana onu çağrıştırdı. Bilmiyorum yani o dönemleri yaşadığım için belki. Hemen böyle bir şey geldi. Yani İşte jenerasyon, yani mesela sen sandalye senin beynine öyle yer etmiş. Aslında burada psikoloji de işte geçmişte o kadar çok etkili ki, ben tabii konunun uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla söyleyeceğim. Mesela sandalye senden sonraki ve benden sonraki nesiller için de bizim için de şu, bir tepki gösterilecek bir şey. Yani bir tepki göstereceğinde sandalyeye çıkarsın. Bir mutlu olduğunda sandalyeye çıkarsın. Hani hep böyle bir coşku, sevinç ifadesi ya. Demek ki algıyla ilgili bir şey. Esas sana öyle hissettirdiği çok garibime gitti benim. Ama işte alt beyinde sandalyeyi neyle çağrıştırıyorsun? Yaşadıkların, gördüklerin, ki sen deha gibisin, neler gördün? Sandalyenin sende uyandırdığı his o. Bizde de masaya çık tepin, sandalyeye çık tepin hissi mevcut. Yani herhalde bununla ilgili görmek, işte reddetmek, kabul etmek. Ben kabul eden ve beğenen taraftayım.
Yani ben işte o sandalye kısmı tabii sadece aklıma gelen bir detay. Genel olarak bu çalışmayı Evet. Mert Ramazan Demir'in yürüyeceği yolda, bugüne kadar geldiği yerde ve bundan sonra yürüyeceği yolla paralel olarak görmüyorum. Yani onun daha çok ele avuca gelir, daha çok gözle görülür, daha somut ve bu tür yazılarla desteklenecek. İşte şöyle hayal edin, böyle hayal edin, şöyle düşünün filan gibi türden yazılar bizim gazetecilikte soyut yazılardır. Böyle bir yazıyı editöre verdiğin zaman sayfaya da koymaz zaten. Kardeşim sen ne anlatmak istiyorsun? Somut olarak yaz der. Yani bize ne okuyucuya ne vermek istiyorsun? Pozitif bir şey anlat derler. Tabii bu tamamen çok farklı bir anlayış, bakış. Bu tür yayıncılık da var. Ama Mert Ramazan Demir'in yaptığı sanatla örtüşmüyor. Fakat Mert Ramazan Demir başka bir hayatının bir kesiminde böyle işlerle de uğraşabilir. Ona da saygı duyarız ama insanlar Mert Ramazan Demir'i dolu dolu görmek istiyorlar. Mert Ramazan Demir'e hayranları hasretler. İnsanın suya hasret olduğu gibi çölde. Mert Ramazan sen de biliyorsun sosyal medyada dump atsana, dump atsana, dump atsana. Ondan sonra neler yazıyorlar? Neden paylaşmıyorsun? 30 gün oldu diyorlar bir şey paylaşmıyorsun. Paylaştı. Işığa bakın. İşte şunu düşünün. Vantilatör de orada teknolojinin geldiği noktayı anlatıyor size sayın okurlar falan böyle. Bu üsluplar Mert Ramazan Demir'e hasret insanlara hiçbir şey vermez. Somut. Mert Ramazan Demir şimdi mesela o tamirciyi oynadığı sinema dizisi filmi dijitalde yayınlanan oradaki Mert Ramazan Demir'le bunu burada anlatmak istediğini yan yana getirebiliyor musun? Getiremiyorsun. Ama Mert Ramazan Demir'le ilgili bir araba tamircisinde bir fotoğraf çalışması yapsan şimdi şu anda başlığı da ben veririm onlara. Dünya Mert'i izliyor diye bütün dünyada Netflix'te en çok izlenen sinema filmlerinden biri son bir yılda o film mesela. Mert'e giydir kırmızı tulumları, o çocuğa, o güzelliğine, o esmerliğine, orasına burasına da yağ sür, arabadan yağlanmış filan. Böyle bir fotoğraf çalışması yap. O sandalyenin üzerindeki fotoğraf çalışmasından 1000 kat daha fazla alkış alır ve her yerde paylaşılırdı. Yani Mert'in yaptığı işin karşılığı fotoğraf olarak da dergilerde de bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Bir izleyici yazmış, kendimi zor tuttum kahkaha atmamak için. Sandalye kapmaca demiş Elif Yaylacı. Onun da aklına o gelmiş. Şuralarıma ısırdım Peki, gülmemek için. sandalye üzerine çıkmaca derken Afra Saraçoğlu da en çok masa üzerine çıkıp oynamayı sever, göbek atmayı, oynamayı, dans etmeyi sever. Bunu da gördük de Ay sandalye geçmişte de. kapmaca nereden geldi akıllarına? O kadar kötü oldu ki bak yara oldu buramı ısırmaktan gülmeyeyim diye. Sandalye kapmaca ne ya? Var öyle ya, biliyorsun. Sinirim bozuldu. Biliyorsun. Oturacak sandalye kalmayınca sana gidiyorsun kucağa oturuyorsun. Üstüne çıkıyorsun kimse kapmasın diye. Asabım bozuldu. Yemin ederim yara oldu buram ısırmaktan. Okumayacağım artık. Okuyunca gülesim geliyor çünkü benim. O yüzden bazen okumuyorum. Yani çoğu zaman okumuyorum da bugün okuyacağım tuttu her şeyi. Elif Hanım çok tatlısınız. Çok güldürdünüz beni. Ve buna bayağı bir güleceğim ben 10 gün yani. Yani peki şimdi Afra Saraçoğlu için antileri kudurtma makinesi diyorlar. Bazı fanları katılıyor musun? Afra Saraçoğlu'nun bu insanları umursamadan, eleştirileri umursamadan dilediği gibi yaşaması, Poyraz'ı yanına alıp tatillere gitmesi, Hangi işte birini umursayacak ya? Herkesin bir hayatı var. Birini ya bir tarafı umursasan öteki taraf falan filan. Bence en güzelini yapıyor ya. Ben de bu 5 dakikada anladım bunu. Ben hassas bir tipim, yazılana, çizilene çok üzülüyordum falan.
baktım olayın sonu yok yani. Hangi birine üzüleceksin? Adam mesela oraya kötü yorum atıyor ya da bu yayında bir kötü yorum geliyor. Bir noktadan sonra artık diyorsun ya aman üf, herkesin kendi görüşü ne diyorsa desin yani diyorsun. Küfür de etse onu da etse onun kendi ahlakı, kendi görüşü diye işin içinden çıkıyorsun. O yüzden pek fanları için yaşayacağını sanmıyorum. Evet, çok seviyordur fanlarını ama onların dediği gibi de hayatını sürdürecek diye bir şey yok. Gencecik bir kadın nasıl istiyorsa öyle yaşasın, nasıl mutluysa öyle yaşasın. İnsan bir noktada anne babasının söylediğini takmıyor da fanları niye taksın yani? Değil mi? Yani evet, içinden geldiği gibi yaşasın. Zaten onu destekleyen fanlar da aynı şeyi söylüyorlar. İçinden nasıl mutlu olmak istiyorsan öyle yaşa, Yani öyle yoluna devam et. Hiçbir oturmuş şeyi evinde kocasıyla, sevgilisiyle kendi hayatında bir şeyi düzeltemiyor ya da çözemiyor. Kendi sıkıntısı da var. Mesela ona dese Afra Saraçoğlu bu adamı boşa dese, bu çocukla çıkma dese kabul edecek mi fanı? Dinleyecek mi? Dinlemez. Dinlemez yani. O yüzden fanlarına burunlarını sokmaya etkisi yoktur diye düşünüyorum. dilediği gibi yaşasın diyorsun. Peki dostlar, devam edeceğiz Afra Saraçoğlu konusuna ama beğen yaparsanız, eğer beğeniyorsanız tabii çok mutlu olurum. Ve bizi abone olarak izlerseniz de sevinirim. Algoritmanın bizleri olumlu yönde desteklemesi için öncelikle sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen abone olarak izleyin bizi. Yapılan ölçümlerde YouTube müthiş bir yayıncı. Sen de biliyorsun Arzu. Hiçbir Sen medya benden daha iyi organında, biliyorsun. estağfurullah, hiçbir televizyonda, hiçbir gazetede verilmeyen, detaylandırılmayan müthiş veriler, müthiş yayın raporları canlı yayından sonra önümüze dökülüyor. Müthiş ama müthiş detaylar ya. Hangi ülkeden bizi izliyorlar? Hangi dilde izleniyoruz? Hangi dillerde izleniyoruz? Hangi ülkenin hangi şehrinde izleniyoruz'a kadar. Ondan sonra işte kaç kere izlemişler, ne yapmışlar? E, Erkekler mi daha çok, çocuklar mı, kadınlar mı, televizyonda mı, cep telefonunda mı, laptopta mı, dizüstü bilgisayarda mı izleniyoruz? Çok büyük detaylar. Ve bunları biz gördüğümüz zaman, bu raporlara baktığımız zaman arkadaşlar, daha ziyade %60 oranında abone olmadan izleyenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Lütfen bu arkadaşlar abone olurlarsa bizi daha öne çıkarır algoritma. O yüzden Niye olmuyorlar önem ya? veriyoruz. Ben Peki de pardon sözünü kestim. Bana yani kesik kesik geliyor. O yo, yüzden estağfurullah, araya giriyorum. Sakın yanlış anlama. Özür dilerim. En tabii tabii. sevmediğim Yo, hareket. estağfurullah, olur Bir mu? donuyor da sen Estağfurullah. bitirdin sanıyorum ben. Ben de öyle 5 dakika magazinde çok zor ilerliyorum. Çünkü hep haber üretiyorum ama YouTube biraz eksik kalıyor. Çok enteresan yani YouTube algoritması. Evet, izleyenler çok kıymetli, izliyorlar vesaire, takdir ediyorlar, bakıyorlar ya da eleştiriyorlar ama YouTube çok zor bir mecra. O yüzden izleyip beğeniyorlarsa ben de senin adına söyleyeyim beğenmelerini rica ediyoruz. Ben de böyle diyenlere bir gıcık alıyordum. İnsan kınadığını yaşamadan ölmez ya. Açınca o kanalları izleyince ay ne uyuzlar ya, ne sinirler, ne beğeneceğim falan, tamam, sinir oluyordum. Hani bir şeyin bana söylenmesi beni çok irite eder. Böyle bunları kınaya kınaya hani ben ikinci kez bu ağzımdan çıkıyor farkındaysan. Ondan sonra böyle bir şey oluyorum yani hani zoraki bir şey tabii ki yaptırılmaz ama emek çok önemli. O yüzden izleyenler beğenirse seviniriz. Arzucum, teşekkür ediyorum. Dostlar, şunu bir daha söylemek istiyorum. Beni çok eskiden beri takip edenler çok iyi bilirler. Ben Afra ve Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ikisini de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İkisi de benim kardeşim. Öyle görüyorum ben ikisini de. Ve ikisinin de aleyhinde değilim. Ama ben bir gazeteciyim ve diğer gazetecilerden birçoğundan biraz farklıyım. Doğru bildiğimi söylemekten çekinmem arkadaşlar. Doğru bildiğimi söylerim. Yani sevdiğim insanların aleyhinde de olsa maalesef. Mesela geçen sene e,
çok sevdiğim, evine misafirliğe de gittiğimiz, ailece yemek sofrasında oturduğumuz bir ünlü bir sanatçıyı geçen sene e, burada Bodrum'da bir tatil köyünde, demin konuştuğumuz konuya çok benzer bir konu. Yanına gelen, benim de iyi tanıdığım bir aileye, fotoğraf çektirmek isteyen bir aileye, kadın ve yanında küçük çocukları tepki gösteriyor. Gidin başımdan, size ayıracak vaktim yok gibi filan. Ondan sonra bu ailede beni aradı. Ya dedi, böyle böyle bir olay, çok üzüldük. Hiç öyle bilmezdik filan. Ben dedim ki ya bir şeye sinirlenmiştir. Aldırmayın, öyle bir insan değil o filan. 2-3 gün sonra yine aynı aileden telefon geldi. Ya bu kadar da olmaz artık ya. Plajda yine git, sizin dediğiniz gibi düşündük. Olumlu düşündük. Yine gittik yanına. Beni rezil etti çocuklarımın yanında dedi kadın. Yapma ya dedim. Allah Allah. O zaman dedim bize oynuyor bu kadın yani. Böyle bir şey nasıl yapar sana çocukların yanında? İkinci kere bir otelin lobisinde yaptı, bir orada yaptı. Ben bir sinirlendim. İsim vermeden bak dedim, bir daha böyle bir şey gelirse kulağıma ismini de açıklayacağım diye bir video çektim. Benim öyle deli tarafım var. İdealist gazeteciyim ya. Ondan sonra ismini vermedim ama bu yaptığın çok yanlış dedim. Tabii ki bana küstü. Ben o zaman yani küserse küssün yani. Yaptığı yanlış Herkese falan. küsüyor zaten, herkese. Evet, sonra televizyonda katıl bir programda geçen gün böyle bir şey söylendi. Ben açken, karnım açken gözümü bir şey görmez, kendimde olmam, işte sinirlenirim, ne söylediğimi de bilmeden gibi bir savunma yaptı. Ya düşündüm, haklı da olabilir ya dedi. Yani o bir aşırı da olabilir. Çünkü bir de yakın çevremde de var öyle. Aç olunca, karnı aç olunca dayanamayan filan. Olabilir ya filan dedim. Ben mi fazla abarttım acaba? Fakat kadının telefonu falan çok şeydi yani, dramdı. Ona bir sene görüşmedik. Fakat ben gazeteci olarak iyi şeyler yaptığı zaman da yaptığı iyi şeyleri de paylaşıyorum, görüyorum. Benim kimseye kinim yok. O yaptığı olay yanlıştı sadece. Geçen gün bana zeytin dalı uzattı. Mutlu oldum. Barıştık. Nereden geldik buraya? Ha, ben doğrucu Davut'um. Biraz da işte bu huyum yüzünden de insanları kaybedebiliyorum. Ama Afra ile Mert'le ilgili de bildiklerimi söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Şimdi bana bir takipçiler Afra ile ilgili bazı mesajlar geldi. Onları burada isim vermeden paylaşmak istiyorum. Bilal abi, Afra var ya, hesabına en son paylaştığı İtalya görüntülerine, bikinili görüntülere bot basıyor. Gözümle gördüm. Sabah kalktım, baktım 150 bindi. Bir anda 450 bin oldu. Afra niye bot basıyor? Çünkü etkileşimi Poyraz'dan kötü etkilendi. Kötü etkilenmediğini ispata çalışıyor. Poyraz'la sevgili olmasa Afra'yı olumsuz etkiledi, etkileşimi düştü olması. Bunun tersini ispatlamaya çalışıyor, bot basıyor. Bu bir iddia. Hiç Bir hesap nasıl inanmadım. bir saat içinde, bir hesap nasıl bir saatin içinde 450 bin olur, imkanı yok. Şimdi böyle bir iddia var ve Afra'nın takipçilerinin azaldığı, Afra'ya böyle bir tepki olduğu, Afram'dan dolayı, Afram yıkıldığı için, Afram'la ilgili ümit kalmadığı için böyle bir tepki olduğu çok söyleniyor. Sen inanıyor musun, inanmıyor musun? Evet. Ben hiç inanmadım. Benim de hesabım var. 5 dakika magazin. Daha dün inanılmaz bir haber koydum. Dışarıdan öyle görünebilir. Ben de şaşırdım. Böyle bir açtım, haber bir anda 100 binden 500 binlere yürümüş ki bu Afra Saraçoğlu yani. Hiç öyle bot basıp takipçi satın alıp bu risklere gireceğini düşünmüyorum. Altındaki yorumlardan belli olur. Çünkü beğeni geldiği gibi yorum da geliyor yani. Hatta baksınlar, Nuray Sayarı haberi, bebeğini düşürdü haberi 1.300.000 lira falan gördü yani. İnsanlar da artık şey olmuş refleks olarak, böyle takipçiler beğeni yaptığında ve yorum attığında bot diye düşünüyorlar.
Öyle değil. Afra Saraçoğlu'nun da bota ihtiyacı olduğunu, bu kadar hayranı varken biz Afra Saraçoğlu ile ilgili bir şey söylediğimizde bize 5000 tane hayranı yazıyorken, beğeni atıyorken ya da bizi eleştiriyorken, bize saldırıyorken hayranları bot kullanacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum diyorsun. Böyle bir şey mümkün değil diyorsun, öyle mi? Yani Afra Saraçoğlu bunların şey olduğunu Değil yani, ben gerçek mesela olmayacak. sen soruyorsun, Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini beğenmemiştim bir yerde. Allah'ım nereden beğenmedim yani, beğenmedim de değil yani, daha güzelini giyebilirdi dedim. İnanır mısın yani, DM kutumu açamadım yani, o kadar çok kişi küfür etmiş ki bana, hakaret etmiş, mesajlar atmışlar falan filan. Nereden gördünüz, nasıl, ne oldu falan. Hani böyle bir takipçi kitlesi olan bir kadının bot basacağı benim pek aklıma yatmadı. Yatmadı. Yani sana şunu söyleyeyim. Yani ben tabii bilmiyorum. Ben bana yazılan bir yazıyı okudum ve sosyal medyadaki son günlerde karşıma sık sık çıkıyor bu. Yani Afra'ya bir küskünlük. Poyraz'dan dolayı, Poyraz'ın varlığından dolayı, Poyraz'ı seçmiş olmasından dolayı. Afra Saraçoğlu da hayatını yaşayacak. O ayrı. Her insan hayatını dilediği gibi yaşayabilir. Saygı duyuyorum. Ben Ya çok sadece bu mutluysa? tepkileri Ya çok mutluysa? ben saygı duyuyorum. Ben bak saygı duyuyorum. Ve bunu ilk kabul eden aranızda insandım. Yani Onur Akay yok öyle bir şey derken, Ben de İpek yok öyle bir şey inanmadım. derken, sen de inanmazken ben ilk kabul edendim. Evet, Ece doğru söylüyor. Ece yalan söylemez. Niye yalan söylesin? Hem de ekranda niye yalan söylesin? Yaşamadığı bir olayı programında. Sen de televizyoncusun, Evet, biliyorsun. evet, evet, hatırladım, evet. Söylenmez yani. Ekranda yalan söylenir mi? 20 dakika süreyle bu konuyu konuşacak ve 20 dakika süreyle yalan söyleyecek, mümkün değil. Yani mutlu olsun. Nereden geldik buraya? Fakat insanların düşünceleri de öyle. Kimlerin bot bastığını biliyoruz. Biliyoruz yani. Afra Saraçoğlu bastı demek istemiyorum. Yani ne milyonlarca takipçisi olan insanlar azaldığı zaman, bir şey olduğu zaman, e, Instagram temizlik yaptığı zaman, Instagram bir temizlik yapıyor. Zamanında satın aldığın şeylerin, takipçilerin çok önemli bir kısmını kaldırıyor, atıyor. O zaman telaşla bot takipçi Yenisini satın alıyorlar. yüklüyorlar. O gece ben de Kesinlikle. özel olarak baktım birçok ünlüye. İnanır mısın, pıtır 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 düşüyorlar. Demek ki anlaşmışlar bir yerle, yükseliyor. Instagram indiriyor, bunlar çıkartıyor falan ama tabii Instagram milyon milyon sildi yani. O kadar belli ki o 7 milyonlar, 5 milyonlar, 1 milyonlar bir anda çok küçük kaldılar ama tabii direkt Instagram bunu da engellemeli. O temizliği yaparken yeni botu basamayacak mesela. Öyle bir teknoloji yok herhalde. Telaşla o gece o kadar çok kişi bot bastı ki inanamazsın. Doğru söylüyorsun. Arzucan, iyi ki varsın. Sen de. Canım benim, seninle de yayın yapmak çok zevkli. Çok Seninle de. teşekkür ediyorum katıldığın için. Eksik olma. Pazar günü yine birlikteyiz inşallah. İnşallah. Allah'tan bir mani olmaz. Amin. Pazar ve pazar Arzu'yla birlikteyiz inşallah. Sevgiler sunuyorum sana. Görüşmek Sevgiler, üzere izleyen Arzucuğum. herkese teşekkürler. Dostlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın Cuma, yarın İpek'le ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikte olacağız. Karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.